Los Angeles 1984 yazında şehir sakinleri gece yarısı karanlığında yankılanan sessiz bir korkuya kapılmıştı. Bir gölge, sinsi bir avcı, sokakları arşınlayarak masumların huzurunu bozmaktaydı. Bu korkutucu figür, medya tarafından gece avcısı olarak bilinen Richard Ramirez'den başkası değildi. Amerikalı bir seri katil, tecavüzcü, pedofili ve hırsız olan Ramirez, cinayet ve kaos dolu hayatıyla tarihe geçecekti. 911, what's your emergency? Richard Ramirez 29 Şubat 1960'da Texas'ın El Paso kentinde Julian ve Mercedes Ramirez'in 5 çocuğundan en küçüğü olarak dünyaya geldi. Babası Julian eski bir polis memuru olup daha sonra Santa Fe demiryolunda işçi olarak çalıştı. Ancak Julian'ın öfke nöbetleri genellikle fiziksel istismarla sonuçlanıyordu ve bu genç Richard'ın üzerinde derin izler bıraktı. Richard 12 yaşındayken Vietnam gazisi olan kuzeni Mike Ramirez'den büyük ölçüde etkilendi. Mike savaşta yaşadığı korkunç istismarlara gururla anlatır ve kurbanlarının polaroid fotoğraflarını gösterirdi. Bu görüntüler Richard'ın zihninde karanlık bir dünyayı besledi. Mike, genç Richard'a askeri becerilerini öğretirken Richard geceleri evden kaçıp mezarlıklarda yatıyordu. 1973 yılında Richard, kuzeni Mike'ın karısı Jessie'yi öldürdüğüne tanık oldu. Bu olay Richard'ın içinde derin bir yara açtı ve onu ailesinden ve arkadaşlarından uzaklaştırdı. Aynı yıl Richard'ın kız kardeşi Ruth ve kocası Roberto, Richard'ı gece gizlice röntgencilik yapmaya götürdü. LSD kullanmaya başlayan Richard, satanizme olan ilgisini de bu dönemde geliştirdi. Lise yıllarında Richard hırsızlık yapmaya başladı ve uyuşturucu bağımlılığı giderek derinleşti. 1977'de San Francisco'ya taşındı ve orada suç kariyerini sürdürdü. Çeşitli hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından dolayı birkaç kez tutuklandı. 10 Nisan 1984'te Ramirez'in karanlık fantazileri onu ilk cinayetine yönlendirdi. San Francisco'da 9 yaşındaki May Leung'ü tecavüz edip öldürdü ve daha sonra vücudunu bir boruya astı. Bu cinayet başlangıçta çözülememiş olsa da 2009 yılında DNA kanıtlarıyla bağlantı kuruldu. Ancak gerçek terör Los Angeles'ta başladı. 28 Haziran 1984'te 79 yaşındaki Jenny Winkov'u vahşice öldürerek cinayet serisini başlattı. Ramirez gece karanlığında sessizce evlere girerek kurbanlarını acımasızca katlediyordu. Şiddetin her türlüsünü kullanarak bıçak, tabanca, pala, lastik, demir ve çekiç gibi çeşitli silahlarla cinayetlerini işledi. Satanist olduğunu iddia eden Ramirez işlediği suçlardan hiç pişmanlık duymuyordu. 1985'in ilkbahar ve yaz aylarında Ramirez'in cinayetleri artarak devam etti. Şehirde paniğe yol açan bu suçlar medyada geniş yer buldu. Ramirez kurbanlarının yaşlı veya genç, zengin veya fakir olmasına bakmaksızın rastgele seçiyordu. Kurbanlarına işkence ediyor, evlerini soyuyor ve genellikle satanist semboller bırakıyordu. O dönemde Ramirez'in satanist ayinler yaparak şeytana bağlılığını ilan ettiği biliniyor. Bir keresinde yaşlı bir çiftin evine giren Ramirez, çiftin 62 yaşındaki eşini işkence edip öldürmüş, ardından 66 yaşındaki kocasını kafasından vurup ölüme terk etmişti. Olay yerinde bıraktığı satanist semboller ve ayak izleri polislerin dikkatini çekti ve Ramirez'in kimliği hakkında ipuçları vermeye başladı. 28 Haziran 1984 Jenny Winkov 79 yaşındaki Jenny Winkov, Los Angeles'ta Drexel Park semtinde yaşıyordu. Ramirez gece vakti Jenny'nin evine zorla girdi ve yaşlı kadını acımasızca bıçaklayarak öldürdü. Cinayet sırasında Jenny'nin boğazını kesen Ramirez, kadını tanınmaz hale getirdi ve ardından evi soyarak kaçtı. Bu vahşi cinayet gece avcısının dehşet saçan serisinin başlangıcı oldu. 17 Mart 1985 Dale Okazaki ve Maria Hernandez. Ramirez 17 Mart 1985'te Kaliforniya'daki evinin dışında 22 yaşındaki Maria Hernandez'e saldırdı. Garajına girdikten sonra 22 kalibrelik bir tabanca ile yüzüne ateş etti.
Mermi kendini korumak için kaldırırken elinde tuttuğu anahtarlara gelip sektiğinde hayatta kaldı. Evin içinde silah sesini duyan ve Ramirez'in mutfağa girdiğini görünce bir tezgahın arkasına eğilen 34 yaşındaki Daiyoshi Okazaki vardı. Başını kaldırdığında onu bir kez alnından vurup öldürdü. Hayatta kalmayı başaran Maria, Ramirez'in yüzünü net bir şekilde görmüş ve bu bilgi polisin seri katil tespit etmesinde kritik bir rol oynamıştır. 17 Mart 1985 Tsai Lian-yu. Okazaki olayından sonra Ramirez, 30 yaşındaki Tsai Lian-yu'yu Kaliforniya'daki Monterey Park'taki arabasından çıkardı. 2 kez 22 kalibrelik bir tabanca ile vurdu ve kaçtı. Yu'nun hastaneye getirildikten sonra öldüğü açıklandı. Ramirez'in aynı gece 2 cinayet işlemesi polisin üzerindeki baskıyı arttırdı ve şehirdeki korkuyu derinleştirdi. 27 Mart 1985 Vincent ve Maxine Zazzara. 64 yaşındaki Vincent Zazzara ve 44 yaşındaki eşi Maxine Zazzara, Kaliforniya'nın Whittier bölgesinde yaşıyordu. Ramirez, Zazzara çiftinin evine gece yarısı girdi ve o sırada kanepede uyuyan Vincent'ı tabancayla vurdu. Ardından Maxine'i işkence ederek öldürdü. Ramirez, Maxine'in gözlerini oyarak cinayet sahnesini daha da vahşice hale getirdi ve tüm bunları yaparken farkında olmadan geride ayak izlerini bıraktı. Bu korkunç olay medyada büyük yankı uyandırdı ve kamuoyunu dehşete düşürdü. 14 Mayıs 1985 William ve Lil Loy. Ramirez, Monterey Park'ta yaşayan 66 yaşındaki William Loy ve 56 yaşındaki eşi Lil Loy'nin evine girdi. William'ı tabancayla vurduktan sonra Lil'ye tecavüz etti ve ağır bir şekilde dövdü. William ağır yaralı halde polis çağırmayı başardı ancak kurtarılamadı. Bu saldırıda Ramirez'in zalimliğinin ve acımasızlığının bir başka örneği oldu. 29 Mayıs 1985 Mabel Bell ve Florence Lang. Ramirez çaldığı bir arabayla Kaliforniya'nın Monrovia kentine gitti. 83 yaşındaki Mabel Bell ve 81 yaşındaki engelli kız kardeşi Florence Lang'in evinde doğdu. Mutfakta bir çekiç bularak yatak odasında Lang'i dövdü ve bağladı. Sonra kadına elektrik çarptırmak için bir elektrik kablosu kullanmadan önce Bell'i bağladı ve dövdü. Lang'e tecavüz ettikten sonra uyruğuna ve her iki yatak odasının duvarlarına da pentagram çizdi ve olay yerinden kaçtı. Durmak bilmeyen Ramirez ertesi gün aynı arabayı Kaliforniya Burbank'a sürdü ve 42 yaşındaki Carol Kyle'ın evine gizlice girdi. Silah soruyla Kyle ve 11 yaşındaki oğlunu kelepçeyle bağladı. Ardından Kyle'a tecavüz etti ve değerli eşyaları çalarak olay yerinden kaçtı. 2 Temmuz 1985 Mary Louise Cannon. Ramirez durdurak bilmeyen katliamlarına devam ediyordu. Yine çalıntı bir arabayla Kaliforniya Arcadia'ya gitti ve rastgele 75 yaşındaki Mary Louise Cannon'ın evini seçti. Cannon'ın evine sessizce girdikten sonra yatak odasında onu uyurken buldu. Onu bir lamba ile bilincini kaybedene kadar dövdükten sonra bir kasap bıçağı ile tekrar bıçakladı. Cannon olay yerinde ölü bulundu. 5 Temmuz 1985 Whitney Bennett. Ramirez, Kaliforniya Sierra Madre'de bir eve girdi ve 16 yaşındaki Whitney Bennett'i yatak odasında uyurken bir demir ile dövdü. Mutfakta bıçak arayıp bulamadıktan sonra Ramirez kızı bir kabloyla boğmaya çalıştı. Elektrik kıvılcımlarının kablodan yayıldığını görmeye başlayan Ramirez, İsa Mesih'in ona müdahale ettiğine ve onu kurtardığına inanarak evden kaçtı. Ölümden kurtulan Bennett'in kafasına 478 dikiş atıldı. 7 Temmuz 1985 Coys Lucille Nelson. Ramirez, Monterey Park'ta 61 yaşındaki Coys Lucille Nelson'ın evini soydu. Onu oturma odası kanepesinde uyurken yumruklarını kullanarak ve kafasına tekme atarak dövdü. Ardından Monterey Park'a döndü ve 63 yaşındaki Sophie Dickman'ın evini seçti. Ramirez, Dickman'a silah soruyla saldırdı ve kelepçeledi. Tecavüz etmeye çalıştı ve mücevherlerini çalıp olay yerinden kaçtı.
20 Temmuz 1985. Lela Niding ve Maxon Niding. Ramirez çalıntı bir Toyota'yı Glendale, Kaliforniya'ya götürmeden önce pala aldı. 66 yaşındaki Lela Niding'in ve 68 yaşındaki kocası Maxon'un evini seçti. Uyuyan çiftin yatak odasına girdi ve onları 22 kalibrelik bir tabanca ile kafalarından vurarak öldürdü. Öldürdükten sonra pala ile parçaladı ve değerli eşyaları çalarak evi terk etti. Aynı gün Hovenant ailesinin evine girdi. Uyuyan Chynarok Hovenant'ı başından 25 kalibrelik bir tabanca ile vurdu ve öldürdü. Hovenant'a tecavüz ettikten sonra değerli eşyaları alarak olay yerini terk etti. 8 Ağustos 1985. Sakina Abuvat ve Elias Abuvat. Ramirez bu sefer 27 yaşındaki Sakina Abuvat ile kocası 31 yaşındaki Elias Abuvat'ın evini seçti. Uyuyan Elias'ı 25 kalibrelik bir tabancayla başından vurarak anında öldürdü. Sakina'yı kelepçeledi ve acımasızca ona tecavüz etti. 24 Ağustos 1985. Ramirez çaldığı turuncu bir Toyota ile Mission Viejo'ya gitti. Bu gece James Romero Jr.'ın evine girdi. Çiftin 13 yaşındaki oğlu uyanıktı ve Ramirez'in evin dışındaki seslerini duydu. Bir hırsız olduğunu düşünen çocuk ailesini uyandırdı ve Ramirez olay yerinden kaçtı. Çiftin oğlu Ramirez'in kullandığı aracın bütün detaylarını not etti ve polise bildirdi. Hızını alamayan Ramirez bu sefer Bill Carnes ve nişanlısı Ines Erikson'un evine girdi. Carnes'ı tabancayla vurdu ve ardından Erikson'a tecavüz etti. Erikson saldırıdan sağ kurtulmayı başardı ve polise verdiği detaylı ifade Ramirez'in yakalanmasında önemli bir rol oynadı. Erikson'un ifadeleri Ramirez'in psikolojik durumunu ve suç işleme motivasyonlarını anlamada kritik bilgiler sundu. 1985 yazında Los Angeles ve San Francisco'da dehşet saçan Ramirez sonunda kaçamayacağı bir tuzağa düştü. 30 Ağustos 1985'te Ramirez, Kaliforniya'daki neredeyse her gazete ve televizyon kanalında baş haber haline geldiğinden habersiz kardeşini ziyaret etmek için Arizona'nın Tucson şehrine gitti. Kardeşiyle görüşemedikleri için 31 Ağustos sabahı Los Angeles'a döndü ve burada bir markete girdi. Bir grup yaşlı Meksikalı kadın onu korkuyla El Matador olarak tanımladıktan sonra Ramirez yüzünü gazete rafındaki ön sayfalarda gördü ve panik içinde kaçtı. Bir kadını kaçırmaya çalıştı ancak onu takip eden kişiler tarafından metal bir çubukla kafasına vurularak yakalandı. Ramirez'in yakalanmasından sonra kurbanlarının hikayeleri ortaya çıkmaya başladı. İfadeler onun nasıl acımasız ve soğukkanlı bir katil olduğunu gösteriyordu. Mahkemede kurbanlarının aileleri karşısında alaycı ve umursamaz tavırları onun insanlık dışı doğasını gözler önüne serdi. Duruşma için jüri seçimi 22 Temmuz 1988'de başladı. İlk mahkemesinde Ramirez üzerine pentagram çizilmiş bir elini kaldırdı ve "Yaşasın şeytan" diye bağırdı. 20 Eylül 1989'da Ramirez tüm suçlamalardan suçlu bulundu. 13 cinayet, 5 cinayete teşebbüs, 11 cinsel saldırı ve 14 hırsızlık. Kaliforniya'nın gaz odasında ölüme mahkum edildi. Mahkumiyetinin ardından Richard Ramirez 23 yıldan fazla bir süredir ölümünü beklerken lenfoma nedeniyle öldü. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.